Merhaba, ben Berkay Mudişler. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün Ukrayna Politli bölgesine geldik. Orman içerisinde son derece modern yapılmış bir villaya gezeceğiz. Bence bu zamana kadar Ukrayna'da gördüğünüz en iyi ev olacak. Villanın bilgilerini vermek istiyorum. Villa toplamda 1100 metrekarelik bir arazi üstünde kurulmuş. 305 metrekare, 4 tane odası, 1 tane salonu bulunuyor. Ve şu anda satışta 2,5 milyon dolarlıkta bir fiyatı var. Ukrayna videolarında hep söylediğim gibi daha çok yurt dışı videoları görmek adına kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Evin turuna geçmeden önce Marina ile ufak bir sohbet edeceğiz. Neredeyiz, nasıl bir ev göreceğiz, bize ufak bir bilgi vermesini rica edeceğiz. Sonrasında ise evi birlikte yine sizinle her zaman olduğu gibi geziyor olacağız. Hadi başlayalım. Hello Marina. Hello Berkay. So, where we are and what we gonna see today? Today we are located in suburbs area of Kiev. Okay. It's 37 kilometers away, about like 30 minutes drive. We are at luxury sustainable villa, which is very special for this area and very special for Ukrainian market as well. It's a very smart house, very branded house, and it has so family atmosphere that you're gonna feel afterwards. You will see. Actually, I want to thank you about this tour. We really enjoy it. This one is the last one. I hope we will come again. We will make a lot of tour again. Yes, Berkay, thank you, and I was glad to host you and waiting for you anytime. Please Thank come, and if you and your friends have any questions about real estate, please don't hesitate to call us. And Marina ve şirketinin bilgilerini aşağıya ekliyor olacağız. Her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi bu villanın girişiyle başlıyoruz. Görüşmek üzere. You can say goodbye. Bye bye. Okay. Evin giriş kısmından tekrardan selamlar. Eve 2 tane girişimiz bulunuyor. Bir tanesi yaya girişi, diğerisi araçlarınız için bir giriş yapılmış. Burada da 2 tane aracınızı koyabileceğiniz yarı kapalı bir garaj alanına sahipsiniz. Hemen girişin sağ tarafında da bir yeşil alan bulunuyor. Evde çok fazla yeşil alan yapılmamış ancak havuz alanı ve devamı da gayet güzel. Evin dış cephesine baktığımız zaman burada Thundermax bir dış cephe malzemesi kullanılmış. Bu malzeme yazın içerinin daha soğuk kalmasını, kışınsa daha sıcak kalmasını sağlıyor. Diğer tarafta ise Inalco marka seramik kullanılmış. Bu seramikleri içeride de çok fazla göreceğiz. Bir de eve girerken son olarak Mehmet geriye doğru gidersen hemen basamağın altlarına ışıklandırma yapılması gerçekten hoş bir görüntü sağlamış. Eve de arkamda gördüğünüz cam pivot kapıyla giriyoruz. Evet, girelim. Girdiğimizde karşımıza direkt bir antre alanı çıkıyor. Burada aslında birçok oda var ancak odalar yani iyi panellendiği için, dışarıda da bahsetmiştim, bu Inalco marka seramikle kaplandığı için hiçbir yerde oda yokmuş gibi duruyor. Aynı zamanda sağımda da aynı şekilde. Biz önce sağdaki odayla başlayalım. Girdiğimizde karşımıza bir çift kişilik bir koltuk çıkıyor. Bu oda sadece bir bekleme odası gibi yapılmış. Aslında yani bana ilginç geldi bu anlamda, burada bir bekleme odası olması, hatta kendi dolabı da var. Ancak bir girişte hemen bir oturma odasına da sahipsiniz. Farklı da değerlendirilebilir tabii ki. Hemen sol taraftaki odaya girdiğimizde de burada bir çamaşır odası görüyoruz. Çamaşır makinesini, kurutma makinesini görüyoruz. Bir de ufak bir evye yapılmış. Tabii bu odalarda bir evyen olması gerekli. Aslında ilk 2 oda çok fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz 2 tane odaya sahipsiniz girişte. Şimdi sağ tarafında vestiyer var ancak geçmeden soldaki dresörü de göstermeni istiyorum. Şu dresörün üstündeki mermer, aslında evin içerisinde birçok mermer göreceğiz özel. Onun bir ön gösterimi gibi olmuş. İlk vestiyere bakalım. Vestiyeri açtığımızda evet böyle açılıyor. Geniş bir vestiyer alanına sahipsiniz. Işıkları otomatik açılıyor. Buradaki vestiyerdeki dolapların hepsi Poliform marka seçilmiş. İtalyan markası seçilmiş. Gerçekten de kalitesini böyle dokunduğunuz zaman hissedebiliyorsunuz. Şimdi karşımda 2 tane daha oda var. Bir tanesi tuvalet, bir tanesi oda. Ancak burada bir de akıllı ev sisteminiz var. Bu akıllı ev sistemi
Biz dün çekimledik, sizi geçen hafta izlediniz. Dün de gördük, tablet şeklindeydi. Sanırım Ukrayna'da modern evlerde bu şekilde tablet yerleştiriyorlar. Yani daha farklı sistemler biz Türkiye'de görmeye alışırız. Burada direkt karşımıza Apple'ın tableti çıkıyor baktığımız zaman. Hatta bunu böyle elinize alıp ev içinde gezerek kontrol de edebiliyorsunuz. Bence güzel bir düşünce. Aslında büyük bir fonksiyon. Tabii. Burada da şarj oluyormuş. Evet, şimdi ortak tuvalet banyoya bakalım. Girdiğimizde hemen sağ tarafımıza lavaboyu görüyoruz. Bayağı derin geliyor açıkçası. Hemen arkasında da ışıklı bir ayna yerleştirilmiş. Sağ tarafımızda tuvalet ve walk-in duş bulunuyor. Şöyle girelim içeriye. Walk-in duşta el ve duş başlığı yerleştirilmiş. Sizin de görebileceğiniz gibi C marka seçilmiş. Gayet güzel ürünler. Bir de bu walk-in duşa girdiğimde bir eğim var. Yani direkt gider en köşeye yapılmış. Eğimi de ayağınızın altında hissediyorsunuz. Hatta şurayı da gösterebilirsen Mehmet. Alt kısım boş. Yani eğimi güzel yaptıkları için bu alta herhangi bir şey koymalarına gerek kalmamış. Bu sayede gider direkt hemen duvarın dibine şık şekilde yerleştirilmiş. Şimdi döndüğümüz zaman hemen sağ tarafımızda salon var. Ancak önce hemen solumdaki diğer odayı görelim. Ondan sonra bu güzel salona geçeriz birlikte. Odaya girdiğimizde karşımıza çift kişilik bir yatak çıkıyor. Yatağın hemen sağ tarafında 3 kapaklı bir dolap. Sol tarafında ise kitaplık ve çalışma masasını görüyoruz. Burada dolaplara bakalım. Dolaplar yine Poliform marka seçilmiş. Bir İtalyan markası ve gayet güzel ürünler. Yatakta da hemen burada da etiketinde görebilirsiniz. Minotti marka, İtalyan markası ürünler seçilmiş. Aslında evde genel olarak göreceğimiz mobilyalar ve ürünlerin hepsi marka. Ben de hatırladıkça, gördükçe söylüyor olacağım. Burada da yani evin genelinde hep bahsedeceğim bunlarda. Her şey panellenmiş. Yani aslında içeriye girerken bile karşınıza direkt salon çıkıyor gibi. Hiçbir oda yokmuş gibi. Aynı şekilde tuvalet de burada aynı yapılmış. İçeriye giriyoruz. Berkay bu arada Evet. dış cephedeki seramik burada devam eden şey mi? Evet. Hemen o girişte de söylediğim seramik tamamıyla evde devam ediyor. Bir bütünlük yakalamışlar. Hemen sol tarafta tuvalete girdiğimiz zaman hemen sağ tarafında asma lavaboyu görüyoruz. Üstüne de çanak lavabosu yerleştirilmiş. Üstünde de yuvarlak bir ayna görüyoruz. Sol tarafta ise walk-in duş var. Aslında aynı ancak sadece renkleri farklı yapılmış. Tabii bir de arkada yaprak desenleri var. Odayla bir bütünlük sağlamışlar. Bir de tabii aynı eğimde geliyor. Yani direkt köşede yine gider bulunuyor. Mehmet, bulunduğum kısmı da göstermek istiyorum. Hemen lavabonun yan tarafında da bir cam yerleştirilmiş. Evin genelinde bu tarz doğal ışık detayları göreceğiz. Tabii Mehmet birkaç saat önce detay çektiği için siz gündüz halinde görebiliyorsunuz. Şu an yansımadan benden başka bir şey göremiyorlar. Doğrudur. Evi gece çekme sebebimiz ise aslında bu eve gece çekiminin çok yakışacağını düşündük ve imkanımız varken böyle bir şey yapmak istedik. Şimdi salona döndüğümüzde ise gerçekten etkileyici bir salona giriyoruz. Karşımıza koltuklar çıkıyor. Gerçekten fazla koltuk yerleştirilmiş ve aslında bu salondaki en ilgi çekici yere direkt geldim. Buradaki duvar tamamıyla mermer kaplanmış ve bu mermer fark ettiyseniz mavilikler bulunuyor. Bu çok ender bulunan ürünlerden ve gerçekten çok kıymetli ürünlerden aslında. Mermerin yanına da aydınlatma güzel yerleştirilmiş. Bu sayede salonda aslında fark ettiyseniz bir televizyon yok. Mermerin ön plana çıkması sağlanmış. Ayrıca salonun bir diğer özelliği de üst kısımlarda da camlar yapılmış. Bu sayede salon tamamıyla doğal ışık alıyor. Hatta şimdi geçeceğim konumdan, tabii bunu detayda yakalayamamış olabilirsin. Ancak geçeceğim konumdan üst camlarda komple tamamıyla ormanı görüyorsunuz. Bence muhteşem bir detay. Ayrıca bu evde yani odaların fark edilmediğini söyleyebilirim. Yani hemen solumdaki oda, mesela burada bir oda var. Aynı zamanda sağ tarafımızda da bir oda var ancak o kadar iyi panellenmiş ki hiç insanın gözüne gelmiyor. Bu burada hiç fark edilmiyor. Evet, hemen buraya açtığımız zaman burada gizli bir ofis alanınız çıkıyor. Şöyle açayım. Girdiğiniz zaman burada bir çalışma masasına sahipsiniz. Hemen arkasında da camlı bir kütüphane görüyoruz. Her odada da gördüğümüz gibi yerden tavana kadar da camı görüyoruz aslında. Yani dediğimiz gibi evin tamamında doğal ışık detayları var. Ben böyle bir oda olmasını da çok sevdim. Aynı zamanda karşılıklı olarak da yani buradan dışarısı dışarıdan da içerisi gözükmüyor. Bence gayet güzel. Çalışmak ve rahatsız edilmemek istediğiniz zaman buraya çekildiğiniz zaman kimse fark etmeyecektir. Şimdi Tam olarak gizli bir oda olmuş. Evet. Bu arada salondaki tavan yüksekliğini de atlamadan söyleyeyim. 6 metrelik bir tavan yüksekliğine sahipsiniz. Tabi bu da bu alanın tamamıyla havadar kalmasını sağlıyor.
gündüz görüntülerinde tamamen zaten sol tarafınıza baktığınız zaman ormanı görüyorsunuz. Ben böyle bir salonu aslında çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi buradaki diğer odaya geçelim. Girdiğimiz zaman hemen sol tarafımızda 6 kapaklı bir dolap görüyoruz. Sağ tarafımızda da 2 kişilik bir yatak ve hemen burada camlı gördüğünüz bölümse banyo olarak ayrılmış. Dolaplara öncelikle bakalım. Yine dolaplar aslında burada da etiketi de bulunuyor. Poliform markasından seçilmiş. Tamamıyla İtalyan markası. Dediğimiz gibi ele de gayet güzel geliyor. Bu dolabın yanında bir çalışma masanız bulunuyor. Hemen şu an Mehmet'in bulunduğu kısımda da dediğim gibi çift kişilik yatak var. Burada yine bir farklı detay da söyleyeceğim. Evde genel mermer çalışmasıyla alakalı aslında. Hemen bu komodinin üstüne dahi mermer yerleştirilmiş. Yine bunlar da Poliform markasının ürünleri. Buradan banyoya bakalım. Evet. O komodinin üzerinde bir detay vardı sanırım, unuttun. Hangisi? Ha, evet, USB detayını söylüyorsun. Burada USB'den ziyade Type-C detayı benim daha çok ilgimi çekti. Tabi artık bu tarz evlerde bunları görmeye alışmalıyız. Daha önce gördüğümüzde de adaptörü de kaybetmeyin diye yorumlar almıştık. Burada da yani Ukrayna'da da böyle bir detay gördük. Evet, banyoya girdiğimizde karşımıza metal ayaklı bir lavabo çıkıyor. Gayet hoş durduğunu söylemeliyim. Bir de buradan ilerlediğiniz zaman ışığı otomatik şekilde açılıyor. Bence gayet güzel bir özellik olmuş. Yine sol tarafındaki tuvalet alanında da otomatik ışık özelliği mevcut. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta direkt açık gelecek şekilde bir walk-in duşunuz var. Yine aynı eğimle geliyor ve ilk banyoda gördüğümüz marka CA marka ev ve duş başlığına sahipsiniz. Burada farklı bir özellik de gördüm Mehmet. Yaklaşabilir misin? Buradaki yerden direkt suyunuzun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yani 38 derecede mi duş almak istiyorsunuz? 42 derecede mi duş almak istiyorsunuz? Bunu seçebiliyorsunuz. Tabii lüksün her zaman söylüyoruz. Böyle detaylarda gizli. Tuvaletin üstünde de bir depolama alanı yapılmış. Şöyle bastığınız zaman açılıyor. Alan değerlendirmek anlamında güzel olmuş. Şimdi salona tekrardan dönelim. Salona döndüğümüzde yine aslında bu mermeri, ben hep salona döndüğümde gözüme ilk çarpan şey mermer oluyor. Evet, bir de salon bu aslında yan tarafından komple bahçeye çıkışınız var. Hem mutfak kısmınız da var hem de salonun koltukların arkasında da var. Tabii bahçede de güzel oturma alanlarına sahipsiniz. Hatta sinema, açık sinema alanına dair sahipsiniz. İlerleyen dakikalarda göstereceğiz. Mutfağa geçtiğimizde bayağı geniş bir mutfak çıkıyor. Aslında mutfağın hemen sağ tarafında bir yemek masası koyarak bir yemek odası ve mutfak gibi karıştırmışlar. Buradaki mutfak dolaplarının hepsi Stormer marka seçilmiş. Biz önce hemen burada buzdolabıyla başlayalım. Çift kanatlı şekilde açılan Liebherr markasının bir buzdolabını görüyoruz. Buzdolabının hemen yan tarafında kahve makinesi, mikrodalga ve fırın yerleştirilmiş. Yine şöyle gösterebilirim. Bu markanın adını asla telaffuz edemiyorum ama Zuk marka diyeceğim ben. Yine siz doğrusunu yani görürsünüz büyük ihtimalle ama ben telaffuz edemiyorum. Allah'tan Türkiye'de de çok fazla yok zaten. Burada güzel bir özellik göstereceğim. Şöyle parmağa bastığınız zaman bakın burada iz gidiyor kendisi. Gerçekten güzel bir özellik. Yani parmağınızın izi hiçbir şekilde kalmıyor. Umarım kamerada yakalayabilmişsindir. Sol tarafımızda evye, hemen sağ tarafta da ocak yerleştirilmiş. Biz her zaman evyenin cama bakmasını severiz aslında ama burada bayağı büyük bir cam yapılmış ve tamamıyla tabii yine gündüz görüntülerinde tamamıyla aslında yeşil alana bakıyor. Tezgaha devam ettiğimizde de burada Bora marka bir ocak görüyoruz. Ocağın hemen yanında da aslında kendi davlumbazı da yapılmış. Yani zaten burada üstten bir davlumbaz vermek zor olurdu. Ancak ocak birazcık bence küçük yapılmış. Burada da hemen bulaşık makinesi vardı. Şöyle açayım. Yine Zuk marka Swiss Made yazısını da görüyoruz. Ve bu tezgahın hemen yan tarafında da ışıklı dolaplarınız bulunuyor. Öncelikle şöyle gösterelim. Ben gayet seviyorum böyle ışıklı dolapları aslında. Hem cam hem de ışık olduğu zaman lüks duruyor. Hemen bu dolapların orta kısmında da özel şarap dolabımız bulunuyor. Burada bir kısmınız kırmızı şaraplar için, diğer kısmınız da yani buradakiler beyaz şarap için, sağ taraftakiler ise kırmızı şarap için ayrılmış. Gayet güzel bence. Yani ürün olarak gayet hoş duruyor. Döndüğümüz zaman önce adaya bakalım. Sağ tarafımızda da şık bir ada geliyor. Normalde gördüğümüzden çok daha büyük bir ada görüyoruz. Ancak öncesinde Mehmet yaklaşabilir misin? Burada 2 tane gömme priziniz bulunuyor. Şöyle bastığımız zaman açılıyor. Yine güzel düşünmüş detaylardan. Adaya döndüğümüzde ise ada dediğimiz gibi çok uzun geliyor. Ancak burada bir eklenti de yapılarak
Yemekte yiyebileceğiniz bir alana sahipsiniz aslında. Burada 2 tane bar sandalyesi yerleştirilmiş. Yine şık duruyor. Yemek alanına geldiğimizde ise burada 8 kişilik bir yemek masası yerleştirilmiş. Masanın hemen sağ tarafındaki duvarda da dekoratif bir çalışma yapılmış. Bu sayede buraya herhangi bir tablo asmanıza gerek yok. Son olarak mutfakla alakalı tabii bu her zaman olmazsa olmazım. Şık avizeleri de göstermek istiyorum. Sol taraftakiler özellikle çok modern ve güzel duruyor. Şimdi buradan yatak odasına devam edeceğiz. Yine gördüğümüz en iyi yatak, yani burada son 2 dairede de çok iyi yatak odaları gördük. Şimdi sizle de birlikte göreceğiz. Odaya girdiğimizde aslında karşımıza direkt giyinme odası çıkıyor. Cam böyle sürgülü bir kapıyla açılıyor. İçeriye girdiğimizde ise 2 tarafta giyinme dolapları olarak seçilmiş. Gördüğünüz gibi otomatik olarak da ışıkları da açılıyor. Yine hatta burada da bırakmışlar Polyform markasının bir ürünleri kullanılmış. Gerçekten çok büyük ama. Hayır, evet, yani hep kolumu açarak gösteriyorum. Gördüğümüz en geniş odalardan biri. Şöyle en azından birkaç tane çekmeceyi de gösterelim. Böyle ışıklı olmalarını da ben gerçekten çok seviyorum. Şimdi bu dolapların depolama alanlarının aslında devamında da bir makyaj masası görüyoruz. Yine gayet şık mobilyalar kullanılmış. Şimdi buradan yatak odasına devam edelim. Tabii bu odada da hiç ayna kullanılmamış aslında. İlgi çekici duruyor bu anlamda. Şimdi yatak odasına döndüğümüzde karşımıza çift kişilik bir yatak çıkıyor. Hemen yatağın 2 yanında da komodinler yerleştirilmiş. Ancak bu odanın tabii ki salon gibi bir özelliği var. Arkasında yine özel bir mermer çalışması yapılmış ki bence hem salonda hem de yatak odasında gayet iyi değerlendirmişler. Yani gerçekten odaya farklı bir hava katıyor. O açıdan üzerinde resmen bir geyik varmış gibi bir aslında hayal gücüm mü bilmiyorum. Evet, birazcık hayal gücün, ancak parçaları güzel yerleştirmişler, o yüzden bağlıymış gibi duruyor. Tabii bu odayla alakalı da bir diğer detay, yani odaya girdiğinizden itibaren tamamen camlar başlıyor. Bu sayede hem gündüz detaylarını tabii yine göreceksiniz, hem doğal görüntüye sahipsiniz, hem de aydınlık kalmasını sağlıyor. Banyolarına geçeceğiz. Burada güzel bir özellik var. Yine ışıklar otomatik olarak açılıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Hem bu kısımda şöyle ilerlediğimde açılacak. Evet, otomatik şekilde ışıklarınız açılıyor. Karşımıza da direkt desteksiz bir küve çıkıyor. Antonio Lupi marka ve yanında da krom aparatlarını görüyoruz. Gerçekten manzaraya karşı şık bir görüntü burada bulunuyor. Tabii gündüz detaylarında siz bunu daha farklı görüyor olacaksınız. Hemen küvetin devamında da asma bir lavabo görüyoruz ve üstünde de yine aynı, aslında küvetle aynı marka seçilmiş ışıklı bir ayna bulunuyor. Yine gördüğünüz gibi girdiğimde otomatik açıldı. Bence güzel bir detay bu. Böyle suyun açılış şeklinde göstereyim. Mehmet ilerlediğinde bu kısımda otomatik ışıkları açıldı. Gittikçe aydınlanıyor. Evet, yani girdiğiniz zaman her yer kendinden açılmaya başlıyor. Yine sağ tarafta tuvaleti görüyoruz, bideyi görüyoruz. Burada da yine kapısız şekilde gelmiş. Aslında yani bu alanda bir kapı insan bekliyor çünkü camlardan dışarısı gündüz gözüküyor ama yapmamışlar. Buraya devam ettiğiniz zaman da walk-in duşu görüyoruz. Yine ilk banyolardaki gibi C marka el başlığı ve bu sefer duş başlığı yok, burada yağmur başlığı diyoruz çünkü tavana monte edilmiş. Hemen aynı gider kısmı da bulunuyor. Şimdi birlikte bir bahçeye ilerleyelim. Bahçe kısmını da görelim. Bence Ukrayna'da gördüğümüz en güzel ev burası oldu. Yani diğer evlere haksızlık etmek istemiyorum ama 3 farklı ev gördük aslında. Yani bir saray görüntüsünde ev gördük. Bir penthouse gördük tamamen şehrin içinde. Ve bir de şehrin dışında bir villa gördük. Dışarıya çıktığımızda da karşımıza direkt havuz alanı çıktı. Dediğimiz gibi gündüz görüntülerini sık sık veriyor olacağız bu kısımlarda. Havuzun şu kısmında görebildiğiniz gibi, gece ne kadar görebilirsiniz tabii bilmiyorum ama şurada gösterirsem havuzun üstünü tamamen kapatabiliyorsunuz ve üstünde yürüyebiliyorsunuz. Yani bu alanı tamamen kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Devam ettiğimizde Tabii açık alanda alanları, kullanılabilir alanı da arttırmış oluyor bu. tabii dediğim gibi bu alanda yine kullanabilirsiniz. Burada oturma alanlarını görüyoruz. Burada sinemayı gösterecektik, onu gösterelim. Şu kısımdan inecek. Açık hava sineması da burada. Tabii ben indirebilirsem, evet. Bayağı da büyük bir perde yapmışlar bu arada. Bütün alana yeterli gibi. Tabii bizim bildiğimiz Ukrayna tabii soğuk, ancak hem havuz hem de açık hava sineması koyduklarına göre, ki projeksiyonu da şu kısma koymuşlar, direkt açıldı. Demek ki çok soğuk olmadığı dönemlerde oluyor ki burada hem sinemada vakit geçirebiliyorlar hem de havuzda vakit geçirebiliyorlar. Genel olarak yani
Ev tamamıyla modern yapılmış. İçeride televizyon yoktu. Burada sinema olması ilgi çekici olmuş. Bize göre keyifli turlardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ukrayna turumuzun bu çünkü sonuncusu oldu. Yeni ülkeleri görmek için kanalımıza destek olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve tabii kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.